Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda günlük rutininizde, köpeğinizle gezintide nelere dikkat etmelisiniz? Günde kaç defa köpeğinizle birlikte gezinti yapmalısınız ve parka gittiğiniz zaman park kurallarını nasıl oluşturacaksınız? Hangi kurallara uyarak köpeğinizle birlikte parkta vakit geçireceksiniz? Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak köpeğinizle evden çıktıktan sonra gideceğiniz park ister arabayla ulaşacağınız yer olsun, ister yürüyüş yolunuz üzerinde olsun. Video içerisinde göreceksiniz. Toplumsal ortamlarda kalabalık, insan kalabalığının olduğu, cadde ve trafiğin olduğu alanlarda mutlaka köpeğinizle yürüyüşte kayışınız kısa olmalı arkadaşlar. Köpeğe özellikle uzayabilen aparatlar kullanıyorsanız kesinlikle kısa tutmalısınız. Çünkü cadde ve trafik bir tehlikedir. En ufak bir dalgınlığınızda bir anda stopper'ını kullanmayı unutabilirsiniz ve köpek caddeye fırlayabilir. Bir kaza yaşanabilir. Bu yüzden parka gelene kadar, yani güvenli ortama gelene kadar köpeğinizi mutlaka kısa kayışta ve yanınızda yürütecek şekilde, kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde, böyle açıp 5 metre önünüzden yürütmeyecek şekilde parka kadar gelmeniz gerekiyor. Parka ulaştığınız zaman da köpeğinizin özgür alanının park olduğunu köpeğe işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani şu, ben hep kendi köpeklerimde şu uygulamayı yaparım. Köpeğimle birlikte park sınırına gelirim. Tam sınırda otur. Bir köpeğime komut veririm oturması üzerine. Bir ödüllendiririm. Burada çünkü park bir heyecan noktası köpek için. Serbestliğe ulaştığı nokta, birçok köpeğin olduğu yer olduğu için park heyecanlanabilir. Birkaç defa ödüllendirip konsantrasyonunun benim üzerime yoğunlaşmasını sağlarım. Ve daha sonra köpeğe rahat komutunu verip, dikkat edin bakın, rahat komutunu verdiğim anda köpek hemen serbest davranışa geçti. Hemen idrar ihtiyacını giderdi, spotladı hemen ve burası köpeğin rahatladığı alan olarak organize olması gereken bir yer. Dolayısıyla burada köpeği mutlaka genişletebileceği alan tanıyorum. Yani burada solumdan yürümek, kayışın kısa olması falan gibi kurallar geçerli değil. Bakın parkta başka köpekler de var. Kimsenin köpeğiyle bir kavga oluşmaması gerekiyor. Parka girişten önce mutlaka parkı bir kontrol etmeniz gerekiyor. Var olan köpekleri bir check etmeniz gerekiyor. Tanıdığınız köpekler mi, tanımadığınız köpekler mi? Eğer tanımadığınız köpeklerse belki diğer köpeklerle anlaşmayan köpekler olabilir. Bu anormal bir şey değil. Tıpkı bizler gibi köpekler de bazen türdeşleriyle iyi anlaşmayabilir. Özellikle erkek köpekler kendi aralarında eşseksüel dominasyon dediğimiz, birbirlerini rakip görmelerine bağlı olarak agresyon şekillendirebilirler. O yüzden ilk önce parkı bir kolaçan edip parkta durumun ne olduğunu ölçüp ondan sonra köpeğimi kayışını rahat bırakıyorum ve istediği gibi koklanmasına izin veriyorum. Dikkat edin, köpek zaten parka girdiği anda işaretlemeyi yaptığım için parka girdiği anda zaten koklanmaya başlıyor ve ihtiyaçlarını gideriyor. Erkek bir köpek olduğu için spotlama yapıyor, işaretliyor bölgeleri. Spotlayarak diğer köpeklerle bir çeşit komünikasyon bu. Diğer köpeklerin kokusuna karşılık kendi feromonlarını işaretlemeyle ortama bırakıyor. Tabii ki çok önemli kurallardan bir tanesi, bu parkta serbestli sağladığımızda bu şu demek değil, gözümüz tabii ki köpeğimizin üstünde olacak. Çünkü Türkiye'de parklarda her türlü çöp, zararlı yiyecekleri bulmaları mümkün köpeklerin ve köpekler fırsatçı ve toplayıcı canlılar oldukları için parkta yememeleri gerekli şeyleri yiyebilirler. O yüzden gözünüz köpeğinizin üstünde olacak. Özellikle bazen sokak hayvanlarına hazırlanmış beslenme odakları olabiliyor parklarda. Bunlara doğru gidebilir köpeğiniz, bunları yiyebilir. Sindirim sistemi bozulabilir eğer alışkanlığın dışındaki yiyeceklerse. O nedenle gözünüz hep üstünde olacak. Evet, bir serbesti tanıyacaksınız ama aynı zamanda da köpeğinizi takip edeceksiniz. Yani park şu değil, insanların gelip köpeklerini tamamen serbest bıraktığı ve kendi aralarında kendi sosyalizasyonlarını şekillendiği bir yer olmamalı. Köpeğinizle parkta interaktif olmalısınız. Şimdi bu park güvenli ve ben kendi köpeğimin karakterini bildiğim için birazdan serbesti oluşturacağım kendi köpeğimde. Yani kayışını da çıkartacağım, ancak şu çok önemli.
caddelere yakın noktalarda ve de köpeğinizle aranızdaki itaat ilişkisinde eğer eksik noktalar varsa kesinlikle kontrolsüz alanlarda ve güvenli olmayan alanlarda köpeğinizi serbest bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Ve serbestli söz konusuysa, köpek parkıysa o kurallara uygun bir yapılanmanız olması gerekiyor. Şimdi ben köpeğimi serbest bırakmadan önce mutlaka bana odaklanmasını sağlıyorum. Yanımda küçük ödüllerim var. Köpeğimi odaklandırıyorum ve kayışı açsam bile birçok hayvan sahibi şu hatayı yapar. Parka girdiği gibi eğer serbestli sağlayacağı bir parksa hemen bir mandalın sesine duyuyorsunuzdur. Mandal sesine köpekler organize olurlar. Şu sesi duydu mu boşalmış gibi, yani kayışından boşalmış köpek gibi derler zaten. Zincirden boşalmış köpek gibi birden fırlama. Bu da istenmeyen kazalara veyahut da gereksiz karşılaşmalara sebebiyet verebilir. Köpek bir anda fırlar, parktaki başka bir köpekle burun buruna gelebilir. Birbirlerinden hoşlanmayabilirler, kavga çıkabilir. O yüzden etrafı kolaçan ettikten sonra köpeğimi ilk önce kayışını açıp hala stabil pozisyonda olmasını sağlıyorum. Ödüllendiriyorum köpeğimi bana odaklı. Sonra rahat komutu veriyorum. Rahat dediğim anda dikkat edin. Köpek hemen serbest olduğunu anladı. Benim komutumla serbesti şekillendirdi. Ve bu serbesti esnasında ben köpeğimi çok fazla manipüle etmiyorum. İlk 3-4 dakika gözüm üstünde köpeğimin ama tamamen kontrolsüz bırakmıyorum. Bir yandan da stres oluşturmuyorum köpekte. Stres oluşturmaktan kastım salar salmaz köpeği, serbest bırakır bırakmaz. Hayır buraya gel, hayır onu yapma, oraya gitme, onu koklama, bunu koklama. Mesela çok karşılaştığımız bir şey. Köpek farklı bir tür arkadaşlar. Bizim için çok kötü ve iğrenç gelebilecek şeyler köpeklerin doğasında var olan şeyler. Örneğin bir başka köpeğin kakasını koklamak, bir başka köpeğin idrarını yalamak gibi davranışlar köpeklerin doğasında var olan şeyler. Bakın şimdi köpeğim kaka yapıyor. Tabii ki parktaki en önemli kurallardan bir tanesi, köpeğiniz dışkı yaptığı zaman yanınızda mutlaka dışkı poşetiniz olacak ve köpeğinizin yaptığı dışkıyı mutlaka alacaksınız. Bu en önemli kurallardan biri. Çünkü hiç kimse bir dışkıya basmaktan hoşlanmaz, köpek dışkısına. O yüzden bu sorumluluğunuz en önemli sorumluluk. Dışkıyı hemen oradan alıyorum. Gördüğünüz gibi dışkısını köpeğimin topluyorum. Kimseyi rahatsız etmemek hedefindeyiz. Çünkü parklar ortak yaşam alanları, ortak kullandığımız yerler. Dışkımı alıp poşetin ağzını kapatıp çöp kutusuna bırakıyorum. Yanınızda mutlaka dışkı poşetinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Bu birinci kural. Dışkınızı mutlaka, köpeğinizin dışkısını mutlaka kaldırmanız gerekiyor. Buna üşenmeyin, tiksinmeyin. Çünkü köpek sizin sorumluluğunuzda, bu da sizin yükümlülüğünüz. Yani etrafımızı, çevremizi temiz tutmak bizim yükümlülüğümüz. Köpeğimizin dışkısını iğrenmeden bir poşetle toplayacağız. Zaten bir köpeğiniz olduğu zaman buna alışmak durumundasınız. Dediğim gibi bizim sorumluluğumuzda olan canlılar. Şimdi parktaki diğer kural, başka köpekler söz konusu olduğunda Fulya Hanım siz de açar mısınız köpeğinizi? Serbest bırakın, oturtun ilk önce. Açın, sonra rahat komutuyla serbest bırakın. Zippo. Buraya. Şimdi park içerisinde köpekler serbest kaldığı anda birbirleriyle interaktif diyalog içerisine girmeye başlarlar. Burada özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Birçok hayvan sahibinin ortak yaptığı bir hata var. Buraya geliyor parka, köpeğini serbest bırakıyor ve başlıyor yanındakiyle diyalog içerisine girmeye ve köpeğini unutuyor. Ve sürekli stabil durduğu için köpeğin kafasında izleyici modundan çıkıyor sahip. Yani izlenme modundan çıkıyor. Ne oluyor? Köpek sürekli kendi başına münferit algı geliştirmeye başlıyor. Köpeklerle oynamak, etrafı dolaşmak ve dönüp baktığı her an sahibini aynı noktada görüyor. Köpeğinizle parka geldiğiniz zaman evet insanlarla interaktif diyaloğa girebilirsiniz ama en önemli nokta köpeğinizle interaktif diyalogda olmak. O yüzden ne yapacağız? Parklarda zaman zaman hareketleneceğiz. Mutlaka oryantasyonumuzu değiştireceğiz ki köpek bizi izlemeyi öğrensin. Ve oyunun en güzel noktasında bile size çağırdığınız zaman komutunuza karşılık gelmesi gerekiyor köpeğin. Tabii bunların ön antrenmanlarını, itaat çalışmalarında yapmanız şartıyla parkta beklenti içerisine gireceksiniz. Şunun gibi düşünün, mesela dikkat edin, köpekler orada
koklanıyorlar, bir şeylerle ilgileniyorlar. Dikkat edin, ben köpeğimi çağıracağım. Zippo buraya. Aferin oğluma. Çağırdım, geldi, bir ödül verdim. Aferin, rahat dedim, tekrar gönderdim. İşte ara ara çağırıp bir onunla diyaloğa geçip ondan sonra da rahat deyip tekrar köpeği göndermek ve gezinti modunda olmak. Şimdi Fulya Hanım, siz başka tarafa geçin. Burada köpeğimi ara ara çağırıp daha sonra serbestlik komutu verip kendim de hareketleniyorum. Zaman zaman köpeğimi çağırıp benimle diyalog içerisinde olmasını sağlayacağım. Zippo buraya. Yine çağırdım köpeğimi. Oturdu. Ödül. Rahat dedim, gönderdim tekrar. Ve kendim de sürekli oryantasyon değiştiriyorum. Dikkat edin, orada bir hayvan sahibi top oynuyor köpeğiyle. O oyunu benim köpeğimin bozmaması gerekiyor. Önemli olan noktalardan bir tanesi. Dikkat edin şimdi. Zippo! Zippo buraya! Buraya gel. Köpeğimi çağırıyorum. Otur. Aferin. Yürü buraya. Rahat. Tekrar rahat komutuyla onların oyununu bozmamak hedefli gidiyorum. Şimdi burada önemli bir nokta var. Bazen parklarda şu hata da çok yapılıyor. Hayvan sahibinin biri geliyor. Cebinde bir sürü ödül veyahut da elinde 5-6 tane köpeğin arasında kendi köpeğine ya da köpeklere ödül vermeye çalışıyor. Bu esnada kavga çıkabilir. Biliyorsunuz, yiyecek çok fazla paylaşılacak bir şey değil. Dolayısıyla da elinizde birden fazla ödül varsa ve köpekler başınıza üşüştüyse bir anda ödülü alabilmek için kavga çıkabilir aralarında. O nedenle buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani parklarda özellikle ödüllendirmeleri biraz daha uzak noktalarda köpeğinizi çağırıp yapmanızda fayda var ki herhangi bir kavga şekillenmesin. Aynı şekilde top oyunları ya da oyuncak oyunlarına da başka bir köpeğin müdahil olması yine kavga sebebi olabilir. Bu iki köpek birbirini tanıdıkları için birbirlerine toleranslı, öyle bir risk yok ama olabilecek şeylerden bir tanesi. Ben yine köpeğimi arada çağıracağım. Zippo buraya. Zippo. Zip buraya. Buraya. Zippo buraya. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Rahat. Burada çok önemli bir nokta var. Köpeğimi çağırırken nasıl bir çağırma? Şimdi birçok hayvan sahibinde yine şöyle bir hata var. Burada bir motivasyon var. Köpek var, top oynayan bir köpek, oyuncak var, başka bir köpek var. Dolayısıyla yüksek bir motivasyon var orada. Ben köpeğimi eğer bu motivasyondan koparıp kendime çekmek istiyorsam rakip bir motivasyonla çağırmam gerekiyor. Yani ne yapmam gerekiyor? Çok yüksek seremonik çağırma yapmam gerekiyor. Şöyle bir mantık yok. Zippo buraya gel gibi böyle sert, sevimsiz bir şekilde geldi köpeğim gerçi ama böyle sevimsiz bir çağırma yapmayacağız. Rahat olun. Rahat. Haydi. Bakın mesela serbest bırakıp top oynayacaklar. Zippo da muhtemelen onların oyununa katılmak isteyecek. At getir yapalım. Zippo. Zip. Rahat. Haydi. Haydi rahat. Rahat. Bakın dediğim gibi rahat. Haydi. Dediğim gibi orada bir motivasyon var şu anda. Benim köpeğimi kendime çekebilmem için rakip bir motivasyon oluşturmam şart. Bunu şunun gibi düşünün. Çocukluğumuzda işte hatırlarsınız, arkadaşlarınızla oyun oynuyorsunuzdur ve anneniz ya da babanız size şöyle derse, siz güzel bir futbol maçı yaparken gel oğlum hadi eve gidip geometri çalışalım derse bu bir rakip motivasyon değildir. Ama derse ki hadi gel evde biz de seninle bilgisayar oyunu oynayalım, hem yanına da pizza söyleyelim derse işin rengi değişir. O yüzden motivasyonu yüksek tutmak çok önemli. Şimdi dikkat edin. Ben köpeğimi motivasyonlu bir şekilde çağırmaya çalışacağım. Zippo! Buraya. Gel. Aferin oğlum, aferin. Aferin sana. Haydi rahat. İşte burada dikkat ettiyseniz motivasyonu köpek bana gelene kadar devam ettirdim. Yani Zippo buraya gel demedim sadece. Motivasyonu devam ettirdim. Şimdi parkta yürüyüşe devam ediyorum. Gezinti modundayım. Başka bir köpekle diyaloğu da olsa, bakın yine kayışla gezdiren biri var köpeğini. Sonuçta benim köpeğim onu da tanımak isteyebilir. Bu köpek de tanıdığımız bir köpek. O yüzden sıkıntı yok. Arada oryantasyonumu değiştirerek köpeğin beni gözünün ucuyla izlemesine
sebebiyet veriyorum. Dikkat edin, ben uzaklaşıyorum. Ve aferin oğlum. Köpeğim benim yanıma gelip nereye gittiğimi check ediyor rahat. Parkın kuralları içerisinde bir, başkalarına ve başkalarının köpeklerine saygılı olmak. Parkta yaşayan sokak hayvanlarına saygılı olmak. Yani sokak hayvanlarını parktan kovup kendi köpeğinizle gezinti oluşturmak doğru bir mantık değil. Çünkü park herkes için. Sokak hayvanlarının da burada gezme, yaşama, yatma, uyuma hakkı var. Dolayısıyla sizin köpeğinizin keyfi için bir sokak hayvanını da parktan kovamazsınız. Onunla uyumlandırmaya çalışacaksınız köpeğinizi. Eğer bir uyumlandırma yapamıyorsanız da parkı başka saatte kullanacaksınız. Parkın köpek sakinleri parkta değilken parka geleceksiniz ve diğer insanların köpeklerine saygılı olacaksınız. Bazı insanların köpekleri anlaşmayabilir köpeklerle ve sosyalizasyon şu demek değil. Köpek görünce alt alta üst üste oynayan köpek sosyal köpek. Hayır, sosyal köpek, köpek gördüğünde doğru vücut dili gösteren köpektir. Ve sosyalizasyon dediğimiz olgu, köpeğin başka köpekleri rahatsız etmeden diyalog kurması veyahut da oyun oynamasıdır. Ne sert ne çekinik şekilde ortalama bir vücut diliyle hiç kimseye zarar vermeden oyun oynamasıdır. Bu arada en başa döneceğim. Bahsettiğim gibi köpeklerin başka köpeklerin idrarını yalaması veyahut da dışkısını koklaması size çok iğrenç ve itici gelebilir. Fakat köpeklerde mantık farklı. Kaka anüsten çıkarken iki taraftaki anal bezlerden kokuyla birlikte sıvanık olarak çıkar. Bu da kakayı yapan köpeğin kimliği hakkında koklayan köpeğe bilgiler verir. Dolayısıyla köpeğinizin bir başka köpeğin dışkısını koklaması anormal bir şey değil arkadaşlar. Normal bir şey. Veyahut da bir başka köpeğin idrarını yalaması. Çünkü idrarı yaladığı zaman dille birlikte alınan tat beyinde vomeronazal organ denilen bir organda çözümlenir ve köpek yine aynı şekilde idrardaki feromonlardan diğer köpek hakkında bilgi edinir. Dediğim gibi bize çok iğrenç gelebilir insan olarak ama köpek dünyasında, köpek yaşantısında tamamen normal davranışlardır bunlar. Özellikle bu tip parklarda burada da bir örneği var. Bir havuz var, süs havuzu. Köpekler sıcak havalarda bazı ırklar, özellikle Labrador Retriever'lar, Golden Retriever'lar, yüzücü ırklar, Newfoundland'lar ve başka bazı ırklar bu tip havuz oluşumları gördüklerinde dayanamayıp suya girerler. Dikkat etmeliyiz çünkü bu tip süs havuzlarında ışıklandırma maksatlı olarak elektrik sistemleri olabilir içerisinde ve köpeğiniz elektrik akımına yakalanabilir. O yüzden bu tip şeyleri kontrol etmeden asla köpeğinizin girmesine müsaade etmeyin ya da kontrollü olun bu tip durumlarda. Şimdi ben kendi köpeğimle birlikte parkta onun diğer köpekleri tanımasına, tuvaletini yapmasına izin verdim. Şimdi baş başa vakit geçireceğim onunla. Birazcık parkın başka bir noktasında. Biraz onunla mesela frisbee oynayacağım. Bu da park gezintisinde arkadaşlarıyla da birlikte olacak ama benimle de birlikte olması çok önemli. Yani benimle de interaktif olması gerekiyor köpeğimin. Sadece parka götürüp açalım, köpeklerle takılsın, yorulsun, beni evde rahat bıraksın gibi bir mantıkla parka gitmemeye çalışın. Çünkü esasen bu mental doyum ve fiziksel doyumu köpeğin sizinle yapması çok daha anlamlı olacak. Şimdi arkadaşlar park içerisinde köpeğimin başka köpekler de olsa dahi benimle geçireceği bir zaman aralığı olması gerekiyor. Ben şimdi köpeğimle frisbee oynayacağım. Benimle interaktif olacak. Haydi. Frisbee atıyorum. Buraya. Zippo. Bakın diğer köpek de orada top oynuyor. Birbirimizin oyununa karışmadan, birbirimizin oyununu sabote etmeden kendi köpeklerimizle ilgilendiğimiz anlar bunlar. Ben frisbee atıyorum. Karşı tarafta top atıyor. Buraya. Aferin oğluma. Aferin sana. Aferin. Buraya. Haydi. Aferin. Buraya. Park organizasyonun bir kısmı mutlaka köpeğinizle birlikte yaptığınız bir aktivasyon olması gerekiyor. Bırak. Aferin. Haydi. Ve benim tavsiyem parktan gitmeden önce de köpeğinizle küçük bir itaat çalışması, böyle 1-2 dakikalık bir itaat çalışması yapıp dış uyarıcılar varlığında da kontrolü sağlamak. Zippo, buraya yaklaş.
Aferin. Yürü. Aferin oğluma. Buraya. Aferin. Yürü. Otur. Yat. Aferin sana. Yine küçük ödüllerle organize ediyorum. Sippo buraya gel. Otur. Aferin. Yaklaş. Aferin. Bacak. 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 Otur. Konuş. Konuş. Aferin sana. Yürü. Yaklaş. Otur. Bekle. Yat. Gel. Aferin. Yaklaş. Yat. İşte arkadaşlar, parkın son noktasında da küçük bir itaat çalışması yapıp köpeğinizin parktan çıkarken tekrar güvenliğini sağlayıp kayışınızı takıp parkı terk edebilirsiniz. Ama parkın kuralları bahsettiğim gibi çok da önemli. Bu kurallara uyma konusuna özen gösterin. Köpeğinizle güzel park gezintileri diliyorum.